Muhtemel Aşk yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Defne'ye bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Heyecan dolu bir bölümü daha geride bıraktık. Özellikle son sahnede yaşananlar yeni bölüm öncesi merakı iyice arttırdı. Defne ile Kadir'in ayrılığı sürerken Defne'nin geçirdiği kaza sonrası ona bir şey olup olmayacağı en çok merak edilen konuların başında geliyor. İkili zaten son bölümde aralarındaki sorunları tam anlamıyla çözememiş, birbirlerine karşı hisleri devam etmesine rağmen yaşanan kırgınlıklar yüzünden yeniden uzaklaşmıştı. Tam da her şey biraz sakinleşecek derken Defne'nin başına gelen bu olay Kadir için büyük bir kırılma noktası olacak. Yeni bölümde Kadir Defne için adeta seferber olacak ve hiçbir şeyi düşünmeden onu apar topar hastaneye götürecek. Neyse ki Defne'ye korkulan olmayacak ve kısa süre içerisinde durumunun iyi olduğunu öğreneceğiz. Ancak Defne'nin iyi olduğunu öğrenene kadar Kadir'in ecel terleri dökeceğini düşünüyorum. Çünkü Kadir son konuşmalarında Defne'nin üzerine fazla gittiğini düşünecek ve yaşananlardan dolayı kendisini suçlamaya başlayacak. Defne'nin yaşadığı kazayı doğrudan kendisiyle ilişkilendirmese bile onu üzdüğünü düşündüğü için büyük bir vicdan azabı yaşayacak. Burada Kadir ve Tolga tarafında da oldukça önemli sahneler görebiliriz. Yıllardır birbirleriyle sorun yaşayan, geçmişten gelen kırgınlıklar nedeniyle sürekli karşı karşıya gelen Kadir ve Tolga'nın yıllar sonra ilk kez aynı noktada buluşacağını düşünüyorum. Bu noktada elbette Defne olacak. Defne'nin hastaneye kaldırılmasıyla beraber ikisinin de bütün tartışmaları bir kenara bırakıp onun için seferber olduğunu görebiliriz. Hatta Kadir kendisini suçlayıp ne yapacağını bilemez hale geldiğinde Tolga'nın onu toparlayan kişi olması bile şaşırtıcı olmayacaktır. Çünkü Tolga her ne kadar Kadir'le sürekli karşı karşıya gelse de son bölümde onun tamamen kötü niyetli bir karakter olmadığını bir kez daha gördük. Defne söz konusu olduğunda kendi duygularını ve Kadir'e olan öfkesini bir kenara bırakabilir. Defne'nin kendine gelmesiyle beraber ise Kadir'in büyük bir rahatlama yaşayacağını düşünüyorum. Defne'yi karşısında sağlıklı gördüğü anda söylediklerinden pişman olacak. Ondan af dileyecek ve aralarındaki aşkın yeniden devam etmesi için ilk adımı atacaktır. Defne de Kadir'e ne kadar kırgın olursa olsun onu sevdiği için tamamen kayıtsız kalamayacaktır. Öte yandan dizinin genel gidişatı ile ilgili de konuşmamız gereken bir konu var. İzleyiciler Muhtemel Aşk'ı izlerken daha çok romantik komedi, eğlenceli sahneler ve Defne ile Kadir'in tatlı çekişmelerini görmek istiyor. Ancak son bölümlerde neredeyse her seferinde ikilinin ayrılması, aralarına yeni sorunların girmesi ve üstüne bu gibi yıkıcı olayların yaşanması izleyiciyi biraz usandırmaya başladı. Elbette bir dizide sürekli mutlu sahneler olması mümkün değil. Hikayenin ilerlemesi için çatışma gerekiyor. Ancak yaz döneminde biraz daha hafif, eğlenceli ve insanı yormayan bir hikaye görmek isteyen ciddi bir izleyici kitlesi var. Fakat son bölümlerde dramın biraz daha ön plana çıkması dizinin başlangıçtaki havasından uzaklaştığı yönünde yorumlara neden oldu. Evet, reytingler burada belirleyici unsur ve dizimizin reytingleri birkaç bölümdür düşmeye devam ediyor. Bu oranlarla yeni sezonda tutunması zor. Ancak en azından yaz döneminde kış dizilerinin ağır dramlarından farklı olarak hafif tempolu, romantik ve eğlenceli bir dizi bulmuşken bunun değişmesini istemiyoruz. Dizinin yeniden ilk bölümlerindeki enerjisine dönmesi hem Defne ile Kadir'in hikayesini daha keyifli hale getirebilir hem de izleyicinin diziyle bağını güçlendirebilir. Burada sizlerin düşüncelerini yorumlar kısmında bekliyorum. Sizce dizide dram biraz fazla mı arttı? Yoksa yaşanan bu olaylar hikayenin ilerlemesi için gerekli mi? Öte yandan Defne ile Kadir'in ilişkilerine devam edeceğini ve yeni bölümden itibaren ikili arasında ilk romantik anlarında yaşanacağını düşünüyorum. Çünkü ikisinin de birbirinden uzak durmaya çalıştığı her an sonunda yine birbirlerine döndüklerini görüyoruz. Kadir ne kadar öfkeli olursa olsun Defne'den vazgeçemiyor. Defne de Kadir'e ne kadar kırılırsa kırılsın ona karşı hislerini tamamen silemiyor. Kazadan sonra yaşanacak korku da ikisinin birbirlerinin değerini daha iyi anlamasını sağlayabilir. Kadir'in Defne'yi kaybetme korkusu yaşaması bugüne kadar ertelediği duygularını daha açık ifade etmesine neden olacaktır. Bundan dolayı yeni bölümde aralarında daha samimi, daha sıcak ve uzun zamandır beklediğimiz romantik sahnelerin gelme ihtimalini yüksek görüyorum. Ancak ikilinin mutlu olması elbette kolay olmayacaktır. Başta Leyla olmak üzere Defne ile Kadir'in bir araya gelmesini istemeyen kişiler yeniden devreye girecek ve ikisini ayırmak adına büyük bir çaba sarf edecektir. Özellikle Leyla'nın Kadir üzerindeki
geçmişten gelen etkisi ve Defne'ye karşı tutumu bu ilişkinin önündeki en büyük engellerden biri olmaya devam edecek. Defne ile Kadir aşkı yine sınanacak. Aralarına yeni yanlış anlaşılmalar girecek ve ikisi yeniden zor kararlar vermek zorunda kalacaktır. Ancak ne olursa olsun bu iki karakterin birbirlerine olan aşkının bütün bu engellerden daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Şimdiye kadar defalarca ayrılma noktasına gelseler de her seferinde yolları yeniden kesişti. Bundan dolayı önlerine kim çıkarsa çıksın ve ne kadar büyük sorun yaşarlarsa yaşasınlar sonunda yine birbirlerine döneceklerini düşünüyorum. Bunun yanında dizinin ilk bölümlerinden beri gizemini koruyan kader meselesi var. Kadir ile Tolga'nın arasının bu kadar bozulmasına neden olan iki eski arkadaşın birbirinden nefret edecek noktaya gelmesini sağlayan ve aynı zamanda kaderin gitmesine sebep olan geçmiş hala tam anlamıyla açıklanmadı. Şimdiye kadar iki tarafın da birbirini suçladığını gördük. Ancak olayın gerçekte nasıl yaşandığı konusunda elimizde kesin bir bilgi yok. Bence yeni bölümlerle beraber bu geçmişin parçaları bir bir ortaya çıkmaya başlayacak. Kadir yıllardır Tolga'yı suçluyor. Tolga ise yaşananların tek sorumlusu olmadığını düşünüyor. İkisi de kendi tarafından baktığında haklı olduğuna inanıyor. Ancak burada asıl gerçek çok daha farklı olabilir. Hatta kaderin gitmesine ne Kadir'in ne de Tolga'nın doğrudan sebep olmadığının ortaya çıkma ihtimalini yüksek görüyorum. Çünkü Tolga hiçbir zaman tam anlamıyla kötü bir karakter olmadı ve bundan sonra da tamamen kötü bir karaktere dönüşecek gibi durmuyor. Bunu özellikle son bölümde daha net gördük. Kadir ile sürekli çatışmasına rağmen gerektiği yerde geri adım atabiliyor. Defne söz konusu olduğunda onun iyiliğini düşünmeye devam ediyor ve geçmişte yaşananların kendisinde de büyük bir yara bıraktığını hissettiriyor. Bundan dolayı kader meselesinde ne Tolga'nın ne de Kader'in bir suçu olmadığının ortaya çıkmasıyla ikilinin arasındaki küskünlük de bitebilir. Kader meselesinin açılması sadece geçmişte ne olduğunu öğrenmemizi sağlamayacak. Aynı zamanda Kadir ve Tolga arasındaki ilişkinin de yeniden şekillenmesine neden olacaktır. Gerçekler ortaya çıktığında iki karakter de yıllardır yanlış kişiyi suçladığını anlayabilir. Belki de kaderin gitmesinin arkasında ikisinin de bilmediği bambaşka bir neden vardır. Böyle bir durumda Kadir ile Tolga arasındaki küskünlüğün yavaş yavaş bitmeye başlaması oldukça mümkün. Hemen eski dostluklarına dönmeleri kolay olmayacaktır. Çünkü aradan yıllar geçmiş ve ikisi de birbirine karşı çok fazla öfke biriktirmiş durumda. Ancak Defne'nin kazasıyla başlayacak olan yakınlaşma ardından kader konusunda ortaya çıkacak gerçeklerle daha güçlü hale gelebilir. Özellikle kaderin olası geri dönüşü bütün dengeleri değiştirecektir. Kader gerçekten geri döner ve geçmişte yaşananları kendi ağzından anlatırsa hem Kadir hem de Tolga yıllardır bildikleri birçok şeyin yanlış olduğunu öğrenebilir. Böylece Tolga'nın da hikayedeki yeri tamamen değişebilir. Şu anda Defne üzerinden Kadir'le karşı karşıya geliyor gibi görünse de kaderin dönüşüyle beraber Tolga'nın nasıl hikayesi yeniden kadere bağlanabilir. Eğer geçmişte yarım kalan duygular hala devam ediyorsa Kader ve Tolga ilişkisi yeniden başlayabilir. Bu durum Defne ile Kadir'in önündeki en önemli engellerden birinin de ortadan kalkmasını sağlar. Böylece hem Kadir ve Tolga arasındaki geçmiş hesaplaşması kapanabilir hem de herkes kendi hikayesinde yeni bir sayfa açabilir. Bu yüzden yeni bölüm oldukça kritik görünüyor. Bana kalırsa dizinin önümüzdeki bölümlerde ilerlemesi gereken en önemli hikayelerden biri de tam olarak bu olacak.